Dışarıda arılar saldırgan olduğu için barakanın içinde devam etmeye karar verdik. Ömer merhaba. Merhaba Onur abi. Nasılsın? İyiyim, sağ ol, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ömer'i dışarıda yoldan geçerken gördüm burayı Ömer. Bir arılar baraka. Geldik Aynen. köyde burayı bulduk. Seni bulduk. Sen de bizi kırmadın. Hoş geldin, sefa geldin Hoş abi. bulduk. Teşekkür ederim. Nedir kardeşim bu işin incelikleri? Valla bu işin inceliği nereden başlasam, arıcılık biraz sabır işi. Sabır işi. Tabii biraz meşakkatli bir iş. Gecesi gündüzü belli olmayan. Sürekli doğadasınız, doğada iç içesiniz. Bazen evden uzak, bazen evde beraber. Böyle bir Evet, yaşam. teşekkür Yani ederim. hayatı, doğanın ne olacağı belli değil. Balın olup olmayacağı kesin bir tanı yok. Böyle bir şans oyunu gibi bir şey. Yani Oynuyoruz. her isteyenin kolayca girip yapabileceği bir şey değil. Tabii Biraz yapabilecek meşakkatli. azimle, bilgiyle olabilecek, yani sabırlı insanların yapabileceği bir şey daha doğrusu. Biraz böyle uğraşması, incelemesi, arının sokmasındaki o acısı. Çok Ya acıyor değil tabii mi? ki acıyor, acımaz olur Dağlık mu? sokulmadık biz O buraya. maskeyi giydiğin zaman sıcaklığı, içindeki o havanın sıcaklığı, Giyeceğim, nem. onlarla da dolaşacağız. Aynen, o sıcaklık insanı biraz bunaltabiliyor. Ee, Bir kovan kaç kilo veriyor ortalama? Ya mevsimine göre değişiyor. Geçen yıl ortalama 18-20 kilogram arası aldık. Bir önceki yıl hiç alamadık. Kovan başı 1 kilogram bile Niye düşmez. öyle? Çok kurak geçti. Çok rüzgarlı bir yıl geçti. Hiç kurak, çok kurak oldu. Ekim biçim olarak da bir şey almadık. Bal olarak da hiçbir şey çıkaramadık. Kuraklık etkiliyor mu? Tabii ki doğada çiçek varsa bal var, yoksa yok. Aynen öyle, çiçeğe bağlı. Aynen, çiçeğe bağlı, yeşil çiçeğin özüne bağlı. Mesela bu yılda çiçek çok ama şu an için bir bal akımı yok. Anladım. Peki sabit mi gidiyor musunuz bir yerlere Ömer? Gidiyoruz, kışın Iğdır'a gidiyoruz. Bu yıl Kazman'daydık. Önceki yıllarda Giresun tarafa gidiyorduk kışlatmak için. Kışın sıcak. Kışlatmak Aynen. ne? Kışın sıcak bölgelere, kar yağmayan bölgelere, daha sıcak iklimlere gidiyoruz. Onlar da kışlatmak. Tabii kışlatma ismi veriliyor. Öyle çok aşırı gezginci değiliz. Böyle çam balı, kestane balı o kadar yapmıyoruz. Biraz daha profesyoneller gerekiyor. Yani onun için ekipman gerekiyor, araç gerekiyor. Yapmıyoruz Maliyeti onu. var. Maliyetten dolayı son bir iki üç yıldır da gitmiyoruz fazla uzağa. Çünkü nakliye masrafları çok aşırı yükseldi. Yakıtlar Yani yükseldi. giderlerimiz arttığı için bal pazarında da pek biraz sıkıntı yaşıyoruz. İnsan. O şekilde devam. İnsanlarda tüketim artık çok şey değil. Eskisi gibi değil. Ondan dolayı pek biraz daha sabit yapmaya çalışıyoruz. Nasıl söyleyeyim? Yeni başlayacak olanlar var. Biraz da o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Hani buranın güzelliğini de göstereceğim Evet, drone'la, evet. ama onun dışında da yeni başlayanlar için ne önerirsin? Yani yapılabilir mi? Zor mu? Çok mu meşakkatli? Yapılabilir. Yeni başlayanlara tavsiyem böyle daha önce yapmış insanların yanında en azından bir yıl, bir sezon geçirmesini Beraber tabii ki tavsiye ederim. Yoksa dursunlar. öyle kulaktan dolma şeylerle olmuyor. Her arzının kendine göre bir tekniği var. Tekniği var. Tabii ki her yörenin kendine göre bir tekniği var. Arı ırkının kendine göre çalıştırma prosedürü var. Her Kafkas arın ırkının, ne bileyim, Macar ırkı var. Daha sonra Karniyol ırkı var. Kılıçkaf şey var. Biraz daha sabit, sakin, biraz daha sinirli ırklar değişiyor. değişiyor. Tabii ki yöreye göre, iklimine göre, mesela soğuk havalarda hani daha sıkışık çalıştırmak gerekiyor. Yerinin sıcak olması için, yavrunun sıcak olması için. Bu aylarda hani biraz daha geniş çalıştırman gerekiyor. O zaman da oğla meyillenmemesi için oğul dediğimiz yavrulama olayı var. İşte dediğim gibi bir yıl, en azından bir sezon. Yaz sezonu bir arıcının yanında, bilgilinin bir yanında bir 3-5 kovan alıp onunla beraber başlarsa o zaman daha bilgili. Daha Hem sağlıklı. arıyı ziyan etmemiş olur. Hem emeği boşa gitmemiş olur. Hem parası boşa gitmemiş olur, ama öyle ben alayım inek değil, nahara katayım gitsin. En azından bir bilgi sahibi olması gerekir ki ilerleyen süreçlerde bunun hastalığı var, beslemesi var, bal sağımı var, işte yapması gereken aşamalar olduğu için onları en azından bir bilgi görerek, kulaktan dolma çok yani şey olmuyor. Biz de kurslara gittik ama kurslarda anlatılan gibi olmuyor. Yani kursunu gene al ama git Tabii birinin ki yanında stajını yap. kursunu alması, bilgi okumak her zaman iyidir ama Teoride teori daha güzel. etmek, tecrübe etmek çok daha Bir de faydalı. genelde şöyle diyorlar. Hani sen buna ne dersin bilmiyorum. Birden parayı basıp 60 kovan alma diyorlar. 3 kovan al, 5 Yok kovan al, abi, öyle dene. 60 kovan hiç bilgisi bir olmayan insanın hepsini söndürür. Yani Yapamaz hepsini zaten. ziyan eder. Parasına da yazık, şu an bir kovanın maliyeti sadece boş kovan kuluçkalık ballık 1000 liraya geçti. Oldu mu o kadar? Tabii ki 1000 lira için çıtasıdır, mumudur, telidir 1500 liraya buluyor. 60 kovanlara şu an desen 100 bin lira para yapar. Aynen. Evet Ömür. Ne yapıyorsun kardeşim şu anda? Valla şimdi bu kovanı açalım Hemen bakalım. geldim. Ha, kovanı mı açıyorsun? Hem kovanı Aa, açıyoruz. bu şimdi ne? Ömür kovan bakımı mı? Kovan bakımı, günlük rutin bakım. Dumanı böyle yavaştan vuruyoruz. Arılar biraz daha sakinliyor. Fazla sinirlendirmemek için. Bunlar bal mı? Onlar mum, arı mumu. Üzerine içine bal yapacaklar. Aynen. Mesela bakımda günlük olarak mesela çerçeveyi arı kesmiş. Doğada nektar akımı olmadığı için Kesilmiş. aynen. Bunu biz çıkarıp tekrardan yenisini koyacağız. Arıları içeriye düşürdün. İçeriye Yenisini düşürüyoruz, koyacaksın. aynen yenisini koyacağız.
O güzel gibi sanki. Mesela şunlar, şu gördüklerimiz kapalı yavru diye tabir ettiğimiz şu kraliçe arı. Hangisi? Hemen şurada. Şöyle gördük, tamam. Şunlar da normal işçi arılar. Şu gözlerde yavruları görebiliyor musun Onur abi? Yumurtaları Nerede? küçük küçük gözeneklerde. Şunlar yumurta Aha. mı? Şu beyazlar içeride, küçük beyazlar. Görüyor şu anda. Onlar şu an günlük larva. Kraliçe arının yumurtaları. Ne güzel. Çok güzeller sesleri falan. Biraz rahatladılar sanki. Aynen. Çörük rahatlattı arıyı. Mesela günlük bakım olarak mesela bu kesilmemiş olsaydı bunu kabarmış olduğu zaman anaya yavruya takviye ediyoruz. Tekrardan yenisini bırakıyor. Şunların içinde kurçuk diye tabir ettiğimiz yaklaşık bir haftalık Yavrular. yumurta aynen yavrular var. Biraz Şöyle, kızdılar mı? yok kızmazlar, bunlar normal. Normal bir halde. Görebiliyorsan içindeki gözenekteki Görünüyor. süt beyazı gibi. Onlar kapandığı zaman bu hale alıyor. Yaklaşık Şu şekilde 15-16 geliyorlar. gün sonra kapanıyor ve 21 gün sonunda çıkıyorlar. Onlar yavru şu anda. Şu anlar yavru, onlar çok güzel. yakında çıkıyor. Şunlar da erkek göz olarak tabir ettiğimiz. Büyük olanlar mı? Bunlardan erkek arı çıkıyor. Anladım. Çok Erkek güzel. arı da eğer bulursak göstereyim Onur abi sana. Erkekler kışın genelde olmaz. Yazın kovan sıcaklığını ayarlayabilmek için genelde arılar çıkarıyor. Yazın çiftleşme dönemi mesela şurası komple yavru. Şu gözlerde Neresi? de azar azar bal koymuş. Yavaş yavaş nektar akım başlamış doğadan. Mesela şu da erkek arı olarak tabir ediyoruz. Şeker olayı nasıl? Şeker olayı ilkbahar, sonbahar, ilkbahar mesela ana yavruya geçmesi için, besleme için. Nasıl ki biz gıda takviyesi alıyorsak. Besin Onun takviyesi gibi. beslemesi için mecburi bazı insanlar işte şekerli yapıyorsunuz ama şekerli değil. Bütün dünyadaki tüm arıcılar o beslemeyi yapmak zorunda. Doğaldaki sistem bu. Bir miktar şeker veriyorsun. Tabii ki. Ama peki şey var. Nektar, doğadan bal akımı başladığı zaman yani doğal arıcılık yapanlar, doğal bal üreten insanlar doğadan bal nektar akışı başladığı zaman o şeker işini kaldırırlar. Doğadan ne gelirse odur. Peki daha çok şeker yedirip ucuza bal mal edenler var. O sistem Var, nasıl? onlar var. Onlar da mesela bal akımıyla beraber sürekli arıya şerbetli takviye yapıyor. Arı balla doğadan getirdiği nektarla şekeri karıştırıyor. Gözlere koyuyor. O da bize bal olarak dönüyor. Tam doğal olarak bal değil. Doğal bal değil. Tabii ki şekerli. Reçel. Yine reçel ondan belki daha faydalı. Bal aromalı reçel diyelim. Bal aromalı daha reçel, evet aynı. Peki Ömür, bu bal satmanın yanında geçen bana söylemiştin. Diğer yan kollar da var. Propolis falan. Onlar Propolis ne? var, polen var, arı sütü var. Onları daha büyük ölçekli arıcılar yapıyor. Onun için koloninin fazla olması gerekiyor. Mesela 200-300 arının olması gerekiyor ki arı mesela bu yıl polen stoğunu ancak kendine yapabildi. Bizim 70-80 kovan arımız var. Ondan dolayı pek o şeylere giremiyoruz. Anladım. Bir Yani- kovanda ortalama kaç arı olur kabaca? Ya ilkbahar yaklaşık 2000-3000 civarı. 2000 civarı. Ama bu sezonda Haziran-Temmuz ayında böyle arının tam yoğun olduğu zamanlarda 10-15 bini geçtiği zamanlar Anladım. oluyor. Bir- Sürekli ürüyor. Bir kraliçe mi oluyor içeride? Tabii ki bir kraliçe oluyor. Sürekli yumurta dediğimiz, günlük dediğimiz larvalar bırakıyor. Onlar 21 gün sonra Onları dışarı gözden çıkıyor. gösterirsin bize. Tabii ki 6-7 gün kovanın içinde böyle pamuk arı dediğimiz arı cinsi oluşuyor. Yavru. Tabii kovanı tanıyor, sonra kovanın önüne çıkarırlar, onu böyle bir doğayı tanıtırlar. Sonra tarlacı olmaya başlıyor. Peki örnek veriyorum. 5 tane kovanım var. Bunlar üreye zamanla çoğalıyorlar mı? Tabii ki çoğaldığı zaman oluyor. Mesela bu yıl balapoks eğim olmaz ise 5 kovanı bir yılda 25 kovan yapabilirsiniz. Bölerekten çoğaltabilirsiniz. Bu kovandaki arılar fazla geldiği için bu tarafa çıkıyorlar. Burada biriktiriyorlar. Bunun için ekstra bir kovan lazım. Şimdi Ömür kovan almaya gitti. Yeni bir kovanın yapılışını eğer arılar müsaade ederse izleyeceğiz. Ömür, yeni bir kovan aldın, geliyorsun. Aynen, yeni kovan aldık. O orada kalmasın abi. Tamam. Orada kaldığı zaman uçabilir. Kaçar mı? Tabii terk edebilir burayı. O yüzden bir an önce alsak iyi olur. Onu da beraber bakalım nasıl yaptığını. Aynen abi, gel. Normal kovanda boş peteklerimiz var. Tamam. O şekilde silkeleyerek içine düşürüyorsun. Silkeler ikisine düşürüyoruz. Tamam. Tekrardan ağzını kapatacağız. O kendi kendine yavaş yavaş dolacak abi buraya. Artık bunun yeni yeri burası. Yeni bir kovan çıktı. Yeni bir kovan çıktı, evet. Bu da özel bir anı yakaladık o zaman. Aynen. Çok güzel. Bu genelde yaz sezonunda olur. Kışın oğul dediğimiz tabir olay olmaz. Tamam. Yazın böyle balay nektar olduğu zaman olur arı. Çok güzel. Arıcının da bu da kârı diye düşünebiliriz. Keyifli. Şu an kârı Aynen. biz de ettin. Aynen. Ne güzel kardeşim. 5 kovan kendisi oğul verip yavrulama yaptığı zaman da 5'iniz 7, 8, 10 olabilir. Onun yanında Artabiliyor. bal da alabilirsiniz tabii ki. Arıcı kıyafetinin adı ne Ömer? Kıyafetimiz maskedir, arıcı maskesi. Arıcı maskesi.
O zaman biz de bir arıcı maskesi giyelim. Arıların Tabii başına ki, gidelim tabii kardeşim. ki gidelim, olur. Eyvallah. Tulumumuzu giydik. Astronot gibiyiz. Dışarı çıkıp çekimlere devam edeceğiz. Sizin için. Ömür, bu yaktığın ne? Bu arıcı körü Onur abi. Ne işe yarıyor? Arılar biraz daha sakinleştirmek için, sinirli zaman bu ilkbahar. Bugün yağmurlu hava, ondan arılar biraz sinirli. Ondan da Ondan sinirler. dolayı böyle duman sıkacağız. Odun talaşı yakıyoruz genelde. Normal talaş. Aynen bildiğimiz normal talaş. Arıları sakinleştirmek için. Aynen Niye duman. sakinleştiriyorsun? Bal mı alacaksın? Bal almak için değil. Bakım yaptığımız zaman hem arılar zarar görmesin, hem biz zarar Ne bakımı görmeyelim diye. yapıyorsun? Efendim? Ne bakımı yapıyorsun? Günlük rutin bakım, yavru bakımı, kraliçe arı bakımı. Her gün öyle bakım mı var? Hemen hemen her gün bakıyoruz. Arılar kovanlara girip çıkıyorlar. Onları da yakından göstereyim size. Daha detaylı da bilgi edeceğiz. 70'e yakın kovan var. Mesela bu kuluçka, bunlar tek at olarak ana arı kovanı. Tek kat. Aynen. Tamam. Bunlar üstelik olarak tabir ediyoruz. Balı genelde bu çerçevelerden alırız. Alttaki kovanları ellemeyiz. O arının kendi yiyeceğidir. Onu ona bırakıyorsunuz. Ona bırakıyoruz da kışlık kendi tüketeceği besinidir. Bize de vereceği olan şu gördüğünüz ikinci katlar. Şu üst katlardan alıyorsunuz. Yani şu katlardan Aynen alıyorsunuz. Alt kattakileri ona bırakıyorsunuz. Alt kattakiler onun kendi kovanı. Anladım. Şu an göstereceğin şey ne Ömer? Ham peteği göstereyim Onur abi sana. Bunların aşamasından bahsedeyim biraz Ham istersen. petek. Aynen. Tamam. Mesela bunlar ham petek olarak tabir Bu ettiğimiz. şekilde alınıyor, üzerine yapılıyor. Çerçeveler şöyle 3 parça halinde geliyor. Tamam. Kendimiz birleştiriyoruz. Tamam. Tellemesini yapıyoruz. Tamam. Bu da ham petek olarak geliyor. Arı daha sonrasında bunu kabarttığı zaman onu da göstereyim sana. Yani bal yapmaya başladığı zaman. Aynen. Gözleri genişletiyor Onur abi onu Tamam. bal koyabilmek için. Mesela bunlar geçen yıldan hazır göz olarak. Ham Mesela- petek bu hale mi geliyor? Aynen. Bal süzmüşüz bunu. Geçen Tamam. yılın balını süzmüşüz. Bala alınmış. Aynen. Bu yıl tekrardan arı gözlere bal koyması için takviye edeceğiz. Peki petekli bal satan nasıl satıyor? Petekli bal da aynen bu şekilde. Petekli bal tamamen sırlı olması gerekiyor. Tamam. O şu an mevcut olmadığı için size yardımcı olamam o konuda da. Anladım. Bir ay sonra falan sırlı bal da gösterebilirim. Ömür kardeşim bugün bizi buraları gezdirdi. Arıcılık hakkında bilgi verdi. Ömür, çok teşekkür ederim Ben bu işin teşekkür arasında. ederim abi, geldiğin için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gene geleceğim kardeşim Ne ziyaretine. zaman istersen her zaman Eyvallah. bekleriz abi. İyi bak kendine, görüşürüz. Sen de Onur abi, sağ olasın.